Bu videomuzun içeriğinde akıllı TV'ler için önde gelen işletim sistemleri olan Android TV, Fire TV, Roku, TiVo, WebOS, Tizen ve Vida işletim sistemlerinin 2026 yılı başlangıç bilgileriyle teknik özellikleri, pazar payları ve en son bölümde değerlendirme sonuçlarını inceliyoruz. Smart TV işletim sistemleri küresel pazarı aralarında paylaşmaktalar. Ancak bölgesel tercihler ve üretici stratejileri bu konuda belirleyici bir rol oynamakta. Örneğin Samsung, kendi Tizen sistemini kullanmaya devam etmekte ve Omdia'nın 2025 yılında yaptığı bir araştırmaya göre %25,9 pazar payıyla Batı Avrupa'da lider konumda. Sony ve Philips ise %24'lük pazar payıyla en popüler ikinci sistemler. LG de kendi geliştirdiği bir sistem olan WebOS'u kullanmakta ve araştırmaya göre bu sistem, satılan cihazların %17,3'üne kurulmuş durumda. ABD pazarında özellikle Roku ve Fire TV hakim, Roku yaklaşık %40'lık bir paya sahip. Avrupa'da ise Roku'nun payı sadece tek haneli yüzde aralığında. TiVo ve Vida işletim sistemleri nispeten yeni ve şu anda pazar paylarını arttırma çabasındalar. Vida, Hisense tarafından özel olarak kullanılırken, TiVo, bağımsız olarak faaliyet göstermekte. Televizyon satın alanlar, kullanıcı arayüzüne bakmalı ve Netflix, Disney Artı veya Apple TV Artı gibi istenen tüm akış hizmetlerinin desteklenip desteklenmediğini kontrol etmeli. Kullanım kolaylığı önemli ölçüde farklılık gösterir. WebOS ve Tizen, net ve sezgisel menü navigasyonu ile bilinirken, Android TV ve Fire TV sesli kontrol ve önerilerle çalışabiliyor. Yazılım güncellemelerinin süresi ve kalitesi de belirleyici, çünkü düzenli güncellemeler, güvenlik ve yeni içerik ve işlevlere erişim sağlar. Son yıllarda göze çarpan bir eğilim, ana sayfaların giderek ticari hale gelmesi. Giderek daha fazla sistem, ana ekranı reklam platformu olarak kullanıyor. Roku ve Fire TV, sponsorlu dizileri, filmleri ve bannerları göze çarpan bir şekilde gösteriyor, Android TV de akış hizmetlerini ve ortak tekliflerini sunuyor. Bu sayede kullanıcılar yeni içeriklere yönlendiriliyor. Ancak genellikle netlikten ödün veriliyor. İşletim sistemleri, üreticiler için merkezi bir öneme sahip. Kullanıcı deneyimini kontrol ve hizmetlerin entegrasyonunu sağlar, yenilikleri destekler ve kullanım verilerinin toplanmasına izin verir. Müşteriler için işletim sistemi, televizyonun akış, oyun, akıllı ev kontrolü ve görüntülü görüşme gibi dijital işlevlerinin temelini oluşturur. Bu bölümde tek tek Smart TV işletim sistem çeşitleri incelenecektir. Android TV, çeşitli TV üreticileri için açık bir platform. Akıllı telefonların ve tabletlerin özelliklerini oturma odalarına getirdi. Tescilli sistemlerden farklı olarak, Sony ve Philips gibi markaların cihazları, teknik ve görsel olarak Android dayanan aynı işletim sistemini kullanmakta. Android TV cihazının kurulumu ve ilk ayarları, kullanıcılar için birkaç adımda gerçekleştirilir. İlk olarak cihaz açılır. Ardından ekranda bir kurulum sihirbazı belirir. Ayarların büyük bir kısmı, akıllı telefon veya tabletteki Google Home uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilir. Böylece örneğin, Wi-Fi ve Google hesabı şifreleri uzaktan kumanda kullanılmadan doğrudan girilebilir. Akıllı telefonla televizyon arasındaki bağlantı, Bluetooth veya yerel Wi-Fi ağı üzerinden kurulur. Alternatif olarak, kurulum tamamen uzaktan kumandayla gerçekleştirilebilir. Bu durumda, erişim verilerinin girilmesi ve tercih edilen ayarların seçilmesi adım adım gösterilir. Android TV'yi kullanmak için bir Google hesabı gerekli. Ancak ödeme verilerinin kaydedilmesi sadece ücretli hizmetler kullanılacaksa gereklidir. İlk kurulum sırasında Google Play Store'dan uygulamalar seçilip yüklenebilir. Uygulamalar ve içerikler, Android TV, ulusal ve uluslararası akış hizmetleri, medya kütüphaneleri, oyunlar ve özel uygulamalar için özellikle geniş bir destek sunar. Netflix, Prime Video, Disney Plus, YouTube gibi popüler içerik sağlayıcılar her zaman hazırdır. Yeni akış hizmetleri ve medya kütüphaneleri, Android TV'nin yaygınlığı sayesinde genellikle hızlı bir şekilde sunulur.
Fast kanalları kapsamlı uygulama desteğinin aksine, Android TV'nin kendi kanal portföyü yoktur. Fast kanallarını veya IP kanallarını izlemek isteyen kullanıcılar, bunun için Pluto TV, Rakuten TV veya benzeri birçok uygulamaları kullanabilir. Arama işlevi, Android TV'nin merkezi arama işlevi, kullanıcı arayüzü veya Google Asistan üzerinden kullanılabilir. Ancak her zaman güvenilir şekilde çalışmaz. Çoğu zaman içerik ararken tüm yüklü uygulamalar dikkate alınmaz. Bu da kullanıcıların genellikle tek tek uygulamalarda arama yapması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle içeriğin hangi uygulamada sunulduğunu önceden araştırmak yararlıdır. Fire TV, Amazon tarafından geliştirilen ve ilk olarak uygun fiyatlı set-top box ve çubuk alıcılar için kullanılan bir işletim sistemi. Şu anda farklı üreticilerin ve fiyat sınıflarının televizyonlarında da kullanılmakta. Fire işletim sistemini kullanan en tanınmış üreticilerden biri Panasonic TIR. Fire TV, Amazon'un kendi akış hizmetleri için tasarlanmıştır. Roku TV, ABD'de yaygın olarak kullanılan bir işletim sistemi. Almanya'da tek tek üreticilerden bağımsız olarak çalışan bu sistem zor durumda. Sharp veya Metz Blue gibi markalar bu işletim sistemini kullanmasına rağmen şimdiye kadar pazarda büyük bir atılım gerçekleştiremediler. TiVo işletim sistemi, Sharp ve Vestel gibi markaların belirli televizyonlarında kullanılan bağımsız bir akıllı TV işletim sistemi. Piyasada henüz yeni olan bu işletim sistemi, sürekli büyümeye odaklanmakta ve kendi açıklamalarına göre kullanıcılar için sunduğu özelliklerle puan kazanmayı hedeflemekte. Tizen OS, Samsung tarafından çeşitli cihazlar için çok yönlü bir işletim sistemi olarak geliştirildi. Özellikle akıllı TV alanında yaygın olarak kullanılmakta. Tizen işletim sistemi platformunun kurulumu kolay ve özellikle bir akıllı telefonla çok verimli bir şekilde kurulur. Kullanım için bir Samsung hesabı önerilir. Ancak ödeme bilgilerini kaydetmek gerekli değil. Kullanıcı arayüzü modern ve anlaşılır bir yapıya sahip. Hızlı ve sezgisel bir gezinme için özel olarak tasarlanmış. Vida, Hisense tarafından geliştirilen Linux tabanlı bir akıllı TV işletim sistemi. Toshiba gibi birçok markanın güncel televizyonlarında çalışır. Akıllı TV'lerin temel işlevlerini yerine getirmenin yanı sıra Hisense'in kendi uygulamalarını da barındırır. Vida'nın avantajları arasında kolay kurulum da yer almakta. Kullanıcı, akıllı telefonundaki Vida uygulamasıyla televizyonu en uygun şekilde ayarlayabilir. Uygulama, televizyonun hızlı bağlanmasını ve hesap ayarlarının ve diğer işlevlerin yönetimini destekler. Vida hesabı, evdeki birden fazla cihazın ağa bağlanmasını kolaylaştırdığı ve ayarların, favorilerin ve uygulamaların merkezi olarak yönetilmesini sağladığı için avantajlı. WebOS, LG tarafından geliştirilen ve başlangıçta sadece LG televizyonlarında kullanılabilen bir akıllı TV işletim sistemi. Artık diğer üreticiler de cihazlarında WebOS kullanmaya başladılar. İşletim sistemi düzenli olarak geliştirilmekte ve kullanıcı odaklı bir arayüz ile çok sayıda uygulama sunmakta. Sonuç değerlendirmesi. Akıllı TV işletim sistemleri arasında çok çeşitli seçenekler bulunuyor. Tizen, Samsung, WebOS, LG, Android TV ve Fire TV. Avrupa ve uluslararası pazarda temsil edilirken, Roku, TiVo, Vida ve diğer sistemler belirli kullanıcı gruplarını veya bölgeleri hedefliyor. İşletim sisteminin seçimi, uygulama kullanılabilirliği, kullanım kolaylığı ve akış hizmetleri, medya kütüphaneleri ve akıllı ev uygulamalarının entegrasyonu gibi işlevleri etkiler. Tizen ve WebOS, anlaşılır menüler, hızlı gezinme ve çeşitli akış hizmetlerini destekler. Her ikisi de geniş bir uygulama yelpazesine ve FAST ve IP kanallarına erişime sahip. Tizen ayrıca kendi kanalları ve kapsamlı bir arama işlevi içerirken, WebOS özelleştirme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Android TV, çok sayıda uygulamayı ve medya kütüphanesini destekliyor ve Google Play Store ile bağlantılı, yeni akış hizmetleri genellikle kısa sürede ekleniyor. Fire TV, karmaşık olmayan kurulum ve birçok uygulama sunar. Alexa sesli kontrol mevcuttur. Ancak reklam içeriği nedeniyle
kullanıcı arayüzü bazen karmaşık olabilir. TiVo bir arama fonksiyonu ve giderek büyüyen bir fast kanal yelpazesi sunar. Ancak şu anda henüz tüm akış hizmetlerini desteklemiyor. Vida, özellikle aynı işletim sistemine sahip birden fazla TV'nin bulunduğu evlerde kolay kurulumuyla öne çıkıyor. Ayrıca işletim sistemi iyi donanımlı bir fast kanal platformuna sahip. Netice olarak hangi işletim sisteminin kimin için doğru olduğu, öncelikle bireysel izleme alışkanlıklarına, tercih edilen akış hizmetlerine, istenen kullanım kolaylığına ve akıllı ev gereksinimlerine bağlı. Bu ve benzeri uydu, televizyon, IPTV, video yayıncılık teknolojileriyle ilgili güncel içeriklere ulaşabilmek için teknoloji kanalımıza abone olabilirsiniz.